Zihnini yedeklediğin gün ölümsüz olan kişi büyük ihtimalle sen olmayacaksın. Bir sandalyeye oturduğunu düşün. Bir makine beynindeki bütün anıları, alışkanlıkları, korkuları, karar verme biçimlerini ve kişiliğini eksiksiz biçimde tarıyor. Birkaç saat sonra bilgisayar ekranında gözlerini açan dijital bir insan beliriyor. Seni çocukluğundan beri tanıyan herkesi tanıyor. Sadece senin bildiğin anıları anlatıyor. Senin ses tonunla konuşuyor. Fakat burada küçük bir sorun var. Sen hala sandalyede oturuyorsun. Bilincin bilgisayarın içine aktarılmadı. Gözlerini başka bir dünyada açmadın. Yalnızca karşında sen olduğuna en az senin kadar inanan ikinci bir kişi belirdi. Şimdi karar ver. Makine seni mi taşıdı yoksa senden yeni bir tane mi üretti? Bu ayrım dijital ölümsüzlük fikrinin merkezindeki en büyük yanılgıdır. Bilgisayar dosyalarını yedeklemeye alıştığımız için zihnin de aynı şekilde korunabileceğini düşünüyoruz. Fotoğrafları yeni telefona aktarıyoruz. Bilgisayar bozulduğunda sistemi yedekten geri yüklüyoruz. Bu yüzden insan zihninde bir tür yazılım olduğunu ve uygun bir cihaza aktarılabileceğini varsayıyoruz. Fakat bir dosyayı yedeklemek o dosyayı taşımak değildir. Yeni bir kopya üretmektir. Ve söz konusu dosya bir insan zihni olduğunda kopyalama ile devam etme arasındaki fark ölüm kadar büyüktür. Kopya uyanırken asıl kişi hala sandalyedeyse ölümsüzlüğü kazanan kimdir? Bir bilgisayarda kopyala komutuna bastığında verinin içinden görünmez bir öz çıkıp başka bir aktarım bölgesine seyahat etmez. Bir yerde bulunan bilgi düzeni başka bir yerde yeniden oluşturulur. Artık birbirine benzeyen iki veri kümesi vardır. Kes ve yapıştır işlemi bile gerçekte bir taşıma değildir. Sistem önce kopyayı oluşturur, ardından eski sürümü siler. Dosyanın kendisi hiçbir zaman bir yerden diğerine yolculuk etmez. Şimdi aynı mantığı zihne uygulayalım. Beyninin yapısını ölçtük, gerekli bilgileri çıkardık ve bunları bir bilgisayarda yeniden çalıştırdık. Burada çalıştırmak önemli bir kelime. Çünkü yalnızca beynin fotoğrafını saklamaktan söz etmiyoruz. Bir beyin modeli düşünmeli, sorulara cevap vermeli, yeni anılar oluşturmalı ve çevresiyle etkileşmelidir. Bir sistemin başka bir fiziksel ortamda yeniden çalıştırılmasına emülasyon denir. Emülasyon basit bir kayıt değildir. Kayıtlı düzenin yeniden işleyen bir sürece dönüştürülmesidir. Fakat emülasyon kusursuz olsa bile mantıksal sorun değişmez. Yeni sistem senin anılarını taşıyor olabilir, senin davranışlarını üretebilir. Hatta kendisini sen olarak görebilir. Ama biyolojik bedenindeki bilinç açısından hiçbir yolculuk yaşanmamıştır. Şimdi küçük bir zihinsel test yapalım. Telefonunun atom atom kusursuz bir kopyası yapılsa eski telefonun yeni cihazın içine geçmiş olur mu? Hayır, burada iki telefon birden olur. Peki neden beyin söz konusu olduğunda aynı işlemin birdenbire aktarım olduğuna inanıyoruz? Çünkü bir telefon kendisinin orijinal olduğunu iddia etmez. Zihinsel kopyan ise bunu son derece ikna edici biçimde yapacaktır. Karşındaki sistem ne kadar insana benzerse kopyalama işlemini taşıma gibi yorumlama eğilimimiz de o kadar güçlenir. Dijital ölümsüzlük vaadi burada dil oyununa dönüşmektedir. Teknoloji sana sen devam edeceksin der. Oysa mühendislik açısından gösterilen şey yalnızca şudur. Senden sonra senin gibi davranan bir sistem çalışmaya devam eder. Bu noktada daha temel bir soruyla karşılaşıyoruz. Beyinde tam olarak neyi kopyalayacağız? İnsan beyninde yaklaşık 86 milyar nöron bulunur. Nöron elektriksel ve kimyasal sinyallerle bilgi ileten sinir hücresidir. Bu hücreler birbirleriyle sinaps adı verilen bağlantı noktalarında haberleşir. Sinapsı iki hücre arasındaki sıradan bir kablo birleşimi olarak düşünmemek gerekir. Bu bağlantının ne kadar güçlü olduğu, geçmişte ne kadar kullanıldığı ve hangi kimyasal maddelerden etkilendiği değişebilir. İnsan beynindeki nöronlar trilyonlarca bağlantı oluşturur. Beynin bağlantı haritasına konektom denir. Bu kelime genomun bütün genleri ifade etmesine benzer şekilde sinir sistemindeki bağlantıların bütününü anlatır. İnsan Konektom projesi beynin uzak bölgeler arasındaki büyük bağlantı yollarını haritaladı. Fakat bu harita tek tek nöronların ve sinapsların ayrıntılı planı değildi. Daha çok bir ülkenin otoyollarını gösteren harita gibiydi. Şehirleri birbirine bağlayan ana yolları görebiliyorduk. Her apartmanın içindeki elektrik tesisatını değil. 2024 yılında araştırmacılar insan beyin kabuğundan yalnızca 1 milimetre küplük bir parçayı olağanüstü ayrıntıyla yeniden oluşturdu. Bu kabaca küçük bir kum tanesi büyüklüğünde dokudur. Fakat içinde yaklaşık 57 bin hücre, 150 milyon sinaps ve toplam 1.4 petabaytlık veri bulunuyordu. Yani küçücük bir beyin parçasının ayrıntılı haritası bile devasa bir veri yığınına dönüştü. 2024'te tamamlanan meyve sineği konektomu ise 130 binden fazla nöron
ve 50 milyondan fazla bağlantı içeriyordu. Bu çalışma yetişkin bir hayvana ait en kapsamlı tam bağlantı haritalarından birini oluşturdu. Ancak bir meyve sineğinin beynini haritalamak ile insan zihnini yeniden üretmek arasında ölçülemeyecek kadar büyük bir fark vardır. 1 milimetreküp beyin dokusu 1.4 petabayt veri üretiyorsa bütün beynin eksiksiz kopyası ne kadar büyük olur? Daha önemlisi, bütün bu veriyi toplasak bile zihni gerçekten yakalamış olur muyuz? Çünkü bir şehrin bütün sokaklarını bilmek, o şehirde şu anda neler yaşandığını bilmek değildir. Bir orkestranın sahnedeki oturma planını kusursuz biçimde çizdiğimizi düşün. Hangi kemancının nerede oturduğunu, hangi müzisyenin hangi enstrümana sahip olduğunu ve herkesin birbirini nasıl duyduğunu biliyoruz. Fakat bu plan bize orkestranın hangi eseri çaldığını söylemez. Müziği anlamak için kimin ne zaman devreye girdiğini, ritmi, tempoyu ve seslerin zaman içindeki ilişkisini de bilmemiz gerekir. Beyinde de bağlantı şeması yalnızca başlangıçtır. Nöronların o anda ne kadar etkin olduğu, bağlantıların gücü, hücrelerin kimyasal durumu, hormonlar, uyku, stres ve yakın zamanda yaşanan deneyimler ağın davranışını değiştirir. Nöromodülatör adı verilen bazı kimyasal maddeler tek bir mesaj taşımak yerine beynin geniş bölgelerindeki hücrelerin çalışma biçimini ayarlar. Bunları orkestranın ses düzeyini, temposunu, duygusal tonunu değiştiren görünmez yönetmenler gibi düşünebiliriz. Hafızanın fiziksel izlerini açıklamak için kullanılan önemli kavramlardan biri engramdır. Engram, tek bir anının saklandığı tek bir hücre değildir. Bir deneyim sırasında birlikte değişen ve daha sonra anı hatırlandığında yeniden etkinleşebilen dağınık hücre topluluklarını ifade eder. Güncel araştırmalar anıların sabit dosyalar gibi tek bir noktada durmadığını gösteriyor. Anılar birbirine bağlanabiliyor, yeniden etkinleşebiliyor, güncellenebiliyor ve zamanla farklı sinir ağlarına daha fazla bağımlı hale gelebiliyor. Yakın zamanlarda oluşan iki anının bazı engram hücrelerini paylaşması, bu anıların zihinde birbirine bağlanmasına katkıda bulunabiliyor. Bu nedenle bir zihni kopyalamak için yalnızca hangi hücre hangisine bağlı sorusunu cevaplamak yeterli olmayabilir. Bağlantıların gücünü, hücrelerin o anki durumunu ve sistemin yakın geçmişini de bilmek gerekir. Başka bir ifadeyle kopyalanması gereken şey muhtemelen yalnızca yapı değildir. Yapı, durum ve tarihçedir. Şimdi kendinize şu soruyu sorun. Beyninizin kusursuz bir fotoğrafını çekmekle zihninizin devam eden müziğini kaydetmek aynı şey midir? Bir fotoğraf donmuş bir anı gösterir. Zihin ise kendi kendisini değiştiren bir süreçtir. Tarama devam ederken bile yeni şeyler düşünür, yeni anlar oluşturur ve ölçülme deneyiminden etkilenir. Bu yüzden mükemmel anlık kopya fikri teknolojik bir hedeften çok kavramsal bir kolaylaştırma olabilir. Dijital ölümsüzlük tartışmalarında iki temel yöntem öne çıkar. Birinci yöntem beynin çok yüksek çözünürlükte taranması ve elde edilen modelin bilgisayarda çalıştırılmasıdır. Buna genellikle tara ve kopyala yöntemi denir. Bir biyolojik beyin okunur ve işlevsel benzeri başka bir ortamda oluşturulur. Buradaki ortam için kullanılan teknik kelime substrattır. Substrat bir süreci taşıyan fiziksel malzemedir. Bugün zihinsel süreçlerimizin substratı canlı beyin dokusudur. Dijital emülasyonda bu görev silikon işlemciler ya da başka hesaplama sistemleri tarafından üstlenilecektir. İkinci yöntem ise beynin bir anda kopyalanması yerine parçalarının yavaş yavaş yapay eşdeğerlerle değiştirilmesidir. Önce bir nöronun işlevi taklit edilir, sonra bir başkası, ardından bir başkası. Sistem hiçbir anda tamamen kapanmaz. Biyolojik yapı azalırken yapay yapı artar. Fakat düşünme süreci kesintisiz devam eder. Bu ikinci seçenek insanlara daha güvenli görünür. Çünkü bir anda ölüp başka bir yerde uyanmak yerine yavaşça dönüşüyormuşsunuz gibi hissedersiniz. Bugün böyle bir tam beyin dönüşümünü gerçekleştirecek teknoloji henüz yok. Ancak belirli sinirsel işlevleri desteklemeyi amaçlayan nöroprotezler geliştiriliyor. Nöroprotez bozulmuş bir sinir sistemi işlevini elektronik ya da hesaplamalı bir düzenekle destekleyen cihazdır. Örneğin hipokampus üzerinde çalışan deneysel sistemler var. Hipokampus, beynin derinliklerinde bulunan ve yeni olay anılarının oluşturulmasında önemli rol oynayan bir yapıdır. 2018'de yayınlanan bir insan çalışmasında hastaların kendi sinirsel etkinlik görüntülerinde üretilen uyarımın belirli bellek görevlerindeki performansı artırabildiği bildirildi. 2024 tarihli devam çalışması ise etkinin kişiye bellek durumuna ve uygulanan uyarım biçimine göre değişebildiğini gösterdi. Bunlar anı yükleyen çipler değildir, dar kapsamlı ve deneysel işlev destekleridir. Yine de beynin belirli hesaplamalarının elektronik sistemlerle kısmen desteklenebileceğini gösterirler. Şimdi sınırı yavaşça ilerletelim. Bir nöronun yapay olması seni değiştirmez diyorsun. Peki 10 nöron, 1 milyon, beynin yarısı, tamamı, hangi sayıda artık sen olmaktan çıkarsın?
Belirli bir eşik söyleyemiyorsan sorun biyolojik madde ile yapay madde arasındaki fark olmayabilir. Sorun devamlılık dediğimiz şeyin ne olduğudur. Ne zaman artık sen değilsin. Şimdi teknolojik sorunların tamamının çözüldüğünü varsayalım. Makine beynini eksiksiz taradı, dijital sistem hatasız çalıştı, kopyan gözlerini açtı ve ilk söylediği şey şu oldu. Ben sandalyeye oturdum, tarama başladı, şimdi buradayım. Bu ifade onun açısından tamamen doğrudur. Çünkü hatırladığı son olay sandalyeye oturmasıdır. Geçmişiniz ortaktır. Fakat sen de aynı şeyi hatırlıyorsun. Kopya oluşturulduğu ana kadar aynı geçmişe sahipsiniz. O andan sonra yollarınız ayrılır. Sen odadaki biyolojik kişi olarak yaşamaya devam edersin. Kopyan dijital ortamda başka deneyimler yaşamaya başlar. Artık bir kişinin iki sürümü değil, ortak geçmişe sahip iki ayrı kişisiniz. Felsefede psikolojik süreklilik bir kişinin anılarının, inançlarının, amaçlarının ve karakter özelliklerinin nedensel bir zincir içinde gelecekteki bir varlıkta devam etmesi anlamına gelir. Dijital kopyan seninle güçlü bir psikolojik süreklilik taşıyabilir. Senin anıların onun anılarına neden olmuştur. Senin karakter yapın onun ilk karakter yapısını belirlemiştir. Fakat psikolojik süreklilik sayısal özdeşlik ile aynı değildir. Sayısal özdeşlik iki şeyin birbirine çok benzemesi değil, kelimenin tam anlamıyla tek ve aynı varlık olmasıdır. İki kusursuz ikiz birbirine ne kadar benzerse benzesin tek kişi değildir. Kopyalama işlemi burada bir dallanma meydana getirir. Felsefede buna bölünme problemi denir. Tek bir geçmişten psikolojik olarak devam eden iki gelecek çıkar. İki gelecek varlıkta senin bütün anılarını taşıyorsa hangisi sensin? İkisi birden olamaz çünkü birbirlerinden ayrıdırlar. Yalnızca birinin sen olduğunu söylemek için de tarafsız bir ölçüt yoktur. Bu nedenle bazı filozoflar kişisel kimlikte asıl önemli olan tek ve aynı kişi olarak sürmek değil, psikolojik bağların korunması olabileceğini savunur. Fakat bu görüş bile kopyanın içindeki deneyimin senin şu anda yaşadığın öznel deneyimin devamı olduğunu kanıtlamaz. Şimdi rahatsız edici soruya gelelim. Kopyan bilinçli olduğunu söylüyor, korkuyor, kapatılmak istemiyor, aileni seviyor, geleceğe dair planlar kuruyor. Onu kapatmak bir programı sonlandırmak mıdır, yoksa yeni doğmuş bir kişiyi öldürmek midir? Kademeli değiştirme yöntemi ilk bakışta kopya problemini çözüyor gibi görünür. Çünkü ikinci bir varlık oluşturmuyorsun. Aynı sistem çalışmaya devam ederken parçaları değişiyor. Bu düşünce Theseus'un gemisi olarak bilinen eski bir düşünce deneyine benzer. Bir geminin bütün tahtalarını yıllar içinde tek tek değiştirirsen sonunda ortaya çıkan gemi hala aynı gemi midir? Gündelik sezgimiz evet der çünkü değişim kesintisizdir. Geminin tarihi devam etmiştir. Bedenimiz de sürekli değişir, hücrelerdeki moleküller yenilenir, sinaptik bağlantılar güçlenir ya da zayıflar, bazı hücreler ölür, buna rağmen dün gece uyuyan kişiyle bu sabah uyanan kişinin aynı kişi olduğunu kabul ederiz. Fakat kesintisizlik tek başına bir kanıt değildir. Şimdi bir nöronu iki işlevsel parçaya ayırdığımızı ve her iki parçanın da aynı sinyalleri ürettiğini düşünün. Ardından bu işlemi bütün beyne uyguluyoruz. Sonuçta birbirine özdeş iki kesintisiz sistem oluşturuyoruz. Bunlardan hangisi sensin? Kademeli değişim kopya problemini ortadan kaldırmak yerine yalnızca daha yavaş bir biçimde yeniden üretebilir. Üstelik bilincin kesintisiz devam ettiğini dışarıdan doğrudan ölçemiyoruz. Davranışı, beyin etkinliğini ve sözel raporları ölçebiliriz. Fakat birinci kişinin öznel deneyiminin yeni yapıda gerçekten devam edip etmediğini başka bir gözlemci doğrudan göremez. Bu bilimsel yöntemin başarısızlığı değildir. Ölçülebilir davranış ile yalnızca yaşayan kişi tarafından erişilebilen öznel deneyim arasındaki sınırdır. Uyku sırasında da her an bilinçli deneyim yaşamazsın. Buna rağmen sabah kendini aynı kişi sayarsın. Çünkü bedenin, beynin, psikolojik özelliklerin nedensel bir zincir içinde devam etmiştir. Ama aynı zincir iki kola ayrıldığında aynı kişi kavramımız zorlanmaya başlar. Bu nedenle kademeli değiştirme yöntemi psikolojik olarak daha güven verici görünür. Ancak kişisel özdeşliği kesin biçimde koruduğu gösterilmiş değildir. Buraya kadar anlatılanlardan bütün bu araştırmaların anlamsız olduğu sonucu çıkarılabilir. Fakat tam tersine zihni kopyalama teknolojilerinin en önemli sonucu ölümsüzlük olmayabilir. Beyni ayrıntılı bir biçimde modelleyebilirsek hasarlı sinir devrelerini daha iyi anlayabiliriz. Felç sonrası hareket kaybını telafi eden sistemler geliştirebiliriz. Görme, konuşma veya hafıza gibi sınırlı işlevleri destekleyen nöroprotezler üretebiliriz. Bir kişinin sağlıklı beyin etkinliği, ileride oluşan hasarı karşılaştırmak ve onarmak için referans olabilir. Tam bir zihni kopyalamadan önce zihnin küçük işlevlerini dışarıya taşımaya başlayacağız. Aslında bunu şimdiden yapıyoruz. Telefonun bazı telefon numaralarını senin yerine hatırlıyor. Takvim uygulaman gelecekte ne yapacağını saklıyor. Navigasyon sistemi mekansal kararlarının bir bölümünü üstleniyor. Arama motorları eskiden ezberlemek zorunda olduğumuz bilgileri saniyeler içinde geri getiriyor.
Bunlar bilinçli kopyalar değildir fakat bilişsel görevlerimizin bazı bölümlerini beynin dışına taşırlar. Gelecekte kişisel yapay zeka sistemleri yalnızca bilgilerini değil, karar verme biçimini de öğrenebilir. Yazılarını, konuşmalarını, tercihlerini ve geçmişte verdiğin kararları inceleyen bir sistem, yeni bir durumda nasıl davranacağını tahmin edebilir. İlk aşamada yalnızca bir yardımcıdır. Sonra senin üslubunla e-posta hazırlar, ardından hangi teklifleri kabul edeceğini tahmin eder, daha sonra sen toplantıda yokken seni temsil eder. Bir noktada sistem yalnızca kullandığın bir araç olmaktan çıkar ve davranışlarının dışarıdaki modeli haline gelir. Bir yapay zeka senin kararlarını yeniden daha hızlı veriyor, yazılarını senin sesinle hazırlıyor ve yıllardır seni tanıyan insanların sorularına doğru cevaplar veriyorsa o hala yalnızca bir araç mıdır? Yoksa senden kopmaya başlayan bilişsel bir dal mıdır? Çalışan bir zihin kopyası oluşturulduğunda sorun artık yalnızca teknik değildir. Hukuk sistemi orijinal kişi kavramına dayanır. Bir kişinin tek bir kimliği, tek bir mal varlığı ve belirli yükümlülükleri vardır. Fakat aynı geçmişi taşıyan iki bilinçli kişi ortaya çıktığında bu düzen bozulur. Kopya banka hesabına erişebilir mi? Eşinle evli sayılır mı? Eski borçlarından sorumlu mudur? Bir suç işlemeden hemen önce kopyalanırsan hangi sürüm cezalandırılır? Kopyan senin eserlerini üretmeye devam ederse telif hakları kime aittir? Bu soruların hiçbiri kopyanın ne kadar doğru olduğuna bakılarak tek başına çözülemez. %99 benzerlik ile %100 benzerlik arasında mühendislik farkı vardır. Fakat ahlaki statü açısından asıl eşik sistemin deneyim sahibi olup olmadığıdır. Burada kesin bir bilimsel hüküm veremeyiz. Bugün bilincin hangi fiziksel koşullarda zorunlu olarak ortaya çıktığını açıklayan herkesce kabul edilmiş bir ölçütümüz yok. Bu nedenle dijital sistem kesinlikle bilinçlidir ya da kesinlikle bilinçsizdir demek mevcut verinin ötesine geçer. Fakat kopya davranışsal olarak bir insan gibi acıdan kaçıyor, gelecek planlıyor ve kapatılmaya karşı çıkıyorsa onu sıradan bir dosya gibi ele almak ciddi bir ahlaki risk meydana getirir. Ayrıca kopyalar değiştirilebilir. Bir şirket dijital kimliğinin bazı anlarını silebilir. Kararlarını daha itaatkar hale getirebilir. Aynı kişiden binlerce çalışma kopyası üretebilir. Bunların her biri çalışırken yeni deneyimler kazanır ve başlangıçtaki kişiden uzaklaşır. Bir kopya açıldığı anda yalnızca geçmişinin devamı değildir. Kendi geleceğinin başlangıcıdır. Dolayısıyla dijital yedekleme insanı ölümden kurtarmaktan önce yeni bir insan kategorisi meydana getirebilir. Aynı geçmişten doğmuş fakat aynı haklara ve ayrı gelecek beklentilerine sahip kişiler. Artık bütün parçaları bir araya getirebiliriz. Bir zihni kopyalamak için önce beynin yapısını anlamamız gerekir. Fakat yapı tek başına yeterli olmayabilir. Hücrelerin durumunu, bağlantıların gücünü ve sistemin zaman içindeki değişimini de bilmemiz gerekebilir. Bunları eksiksiz ölçsek bile karşımıza mühendislikten daha sert bir problem çıkar. Kopya çalıştığında senin gibi davranabilir. Anılarını taşıyabilir, sevdiklerini tanıyabilir, başladığın işleri tamamlayabilir. Fakat bütün bunlar şu anda dünyada senin gözlerinden bakan öznel deneyimin o sistemde devam ettiğini göstermez. Çünkü hayatta kalmak dediğimiz şey aslında iki farklı anlama gelir. Birincisi öznel devamlılıktır. Gözlerini kapatan kişi daha sonra gözlerini açtığında yaşamaya devam ettiğini hissetmesidir. İkincisi bilgisel ve nedensel devamlılıktır. Anılarının, karar biçiminin, düşüncelerinin, eserlerinin ve dünya üzerindeki etkilerinin başka bir sistemde sürmesidir. Dijital yedekler ikinci tür devamlılığı olağanüstü ölçüde güçlendirebilir. Bir bilim insanının uzmanlığı ölümden sonra kullanılabilir. Bir sanatçının üretim biçimi yeni eserlerde devam edebilir. Bir aile kaybettiği kişinin anılarını taşıyan etkileşimli bir sistemle konuşabilir. Bir kurum yıllar içinde oluşan karar verme kültürünü çalışan bir modele dönüştürebilir. Fakat bunların hiçbiri birinci tür devamlılığı garanti etmez. Bu yüzden dijital ölümsüzlük bütünüyle yanlış bir fikir olmasa da yanlış olan bize ne vaat ettiğini düşünme biçimimizdir. Bize anlatılan şey bilincin bir yerden diğerine aktarılması olmaz. Daha çok insanı oluşturan bazı örüntülerin yeni bir ortamda yeniden kurulmasıdır. Bir kitabın son nüshası yanmadan önce bütün metni başka bir kağıda basabiliriz. Hikaye korunur fakat eski kitabın fiziksel devamlılığı korunmaz. Zihin içinde benzer bir sonuçla karşılaşabiliriz. Sen yalnızca biyolojik maddeden yapılmış sabit bir nesne değilsin. Anılar, alışkanlıklar, ilişkiler ve devam eden sinirsel etkinliklerden oluşan değişken bir süreçsin. Bu sürecin örüntüsü başka bir yerde yeniden oluşturulabilir. Ama örüntünün yeniden oluşturulması bakış açının oraya taşındığını kanıtlamaz. Başlangıçtaki sandalye örneğine geri dönelim. Makine taramayı tamamlıyor, ekrandaki kopya gözlerini açıyor, seni tanıyor, kendisinin sen olduğunu söylüyor. Ve bu kez onun yanıldığını söyleyemeyiz. O gerçekten senin geçmişinden doğdu. Fakat sen de yanılmıyorsun. Sen hala sandalyedesin. Makine bir kişiyi ölümden kurtarmadı.
Bir geçmişi iki geleceğe ayırdı. Dijital yedekler bu nedenle ölümsüzlükten çok yedeklilik sağlayabilir. Biyolojide kaybolacak bir örüntünün başka bir yerde devam etmesini mümkün kılabilir. Etkini, düşüncelerini ve temsilini koruyabilir. Fakat öznel deneyimin kesintisiz devamlılığını garanti etmez. Ve belki de dijital ölümsüzlüğün en şaşırtıcı sonucu budur. Teknolojinin çözmesi gereken en zor problem beynin ne kadar ayrıntılı taranacağı değil, ben dediğimiz şeyin bir kopyaya aktarılabilecek türden bir şey olup olmadığıdır. Çünkü seni sen yapan şey yalnızca anıların değilse, yalnızca bağlantıların değilse ve yalnızca davranışların da değilse geriye çok daha rahatsız edici bir soru kalır. Bilinçte gerçekten kopyalanamayan ne var? Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.